zamanında tecrübe edindiğiniz işlerinizden edindiğiniz bilgiler var. O işletmenin veya o işin, o prosesin aksadığı, takıldığı, sizin gördüğünüz yerler var ve buralara bakarak para kazanmak istiyorsunuz. Tebrik ederim, artık hoş geldiniz. İlk başta hayal ettiğiniz, düşündüğünüz bir markanız olabilir. Bunu öncelikle araştırmanız gerekiyor. Marka tescilden ilgili kelimeyi artık nasıl istiyorsanız onu kurduktan sonra bakın nelerle uğraşacaksınız ya da hiç sorun olmadan devam edeceksiniz. Ben isim çalışmalarını çok uzun sürdürdüm. Bulduğumu düşündüm. Araştırmaları tamamladıktan sonra bir kreatif ajansı, yaratıcılık ofisi diyelim, burayla anlaştım. İstediğim renkleri söyledim. Nasıl bir logoya sahip olacağız gibi işlemleri konuştuk. Bir kreatif ajansiyle anlaştıktan sonra burada birkaç kere revize verebileceğiniz yöntemi seçin lütfen. Yoksa istediğiniz işler çıkmayabilir. Diyalog kurabileceğiniz işletmelere yönelin. Anlaştığımız iş ortağımızdan diyelim artık çok memnundum. Yani kendi içinizde sineni yapmanız çok önemli. Doğal olarak bu marka sizin. Siz araştırdığınız problemi siz buldunuz. Günün sonunda potansiyel müşterilerinizle beraber sizi de mutlu etmeli. Benim girdiğim sektörde herkes iki kelime, dıdın dıdıdın dıdın dıdıdın, iki kelime böyle markalar vardı. Ben bu iş tek kelimeyle bitmeli dedim ve tek kelime bir marka kurdum. Renk çalışmalarını yaptık, her şeyi aldım. Bu renkler oluştuktan sonra da işte web sitesini yapma, yazılımları geliştirme, çeşitli sosyal medya mecralarında görselleri yayınlayabilmek için de önemli bu renkler. Bir ay gibi bir sürecin sonunda markamızı teslim aldık. Hemen Instagram'a koyduk. Hayır, hemen gittik markamızı tescil ettirdik. Ya bu markaya bu kadar para verdim, bu marka da benim oldu. Malum bu kadar yatırım yapmaya başlayacağınız, marka telif haklarını almanız gerekmekte. Çünkü sizin haricinizdeki herkes emek peşinde, bedava peşinde. O yüzden artık bir şeye para harcadınız ve kendinizi korumaya almanız gerekiyor. Bizdeki en büyük sorun genelde tescili sonraya bırakmak. Ya sonra da olur diyorlar, şey yapıyorlar ama isminiz duyulursa hemen onu başkası sizin yerinize alabilir. Bunu yapabilirler. Yani bir girişimde düşündüm. Başkası da benimle beraber aynı anda düşünmüş. O önce Instagram'ı açtı. Ben gittim isim hakkını aldım. Doğal olarak marka çalışmalarını yapmıştık çünkü. Marka tescil işlemlerinizi başlatmak için E-Devlet üstünden işlemlerinizi hızlıca halledebiliyorsunuz. Logonuzu yüklüyorsunuz. Logo ile beraber ismin telaffuzunu yükleyip daha sonra sınıf başlığı artan belirli bir ücreti var. Onu da yatırdıktan sonra markanın ilk gösterimlerini onaya sunuyorsunuz. Onay şunlardan geçiyor. Onay aşaması, onay aşamasından sonra yayın aşaması. Yayın aşamasına itiraz gelmezse de yayın kararı geliyor. Bu yayın aşaması dediğimiz bir listelenme. Bu neden oluşuyor? Diğer belki markayla çeliştiniz veya bir itiraz olacak. Adil bir ortam sağlanmalı herkese. Bu şartları sağladıktan sonra size kurum E-Devlet üstünden iletişime geçiyor. İletişime geçtiğinizde de tekrardan bir para daha ödüyorsunuz. Markanızı alıyorsunuz. Ben o günün şartlarında 6.000 lira yakın bir para ödemiştim. Ama marka tescilde başıma gelmeyen kalmadı. Yani bu kadar da olmaz dediğiniz her şey benim başıma denk geldi. Oldu. Bir ilaç şirketiyle aynı uzantıya sahipmişim. Aslında ürünler incelendiği zaman ben ilaç sektöründe olmadığımı anlattım. İtirazlar geldi. Ben hemen bir yıl sonra falan aldım marka tescilimi. İşte her şeyi uzun yoldan, kötü yoldan belki de tecrübe ettik ama hoş da oldu. Bizle beraber işte deneyimlerimiz açığa çıktı. Ve bu süreçte iki şirket anlaştı. İki şirketin anlaşmasıyla da ben bir sorun olmadan onların da alanına girmeyeceğimi beyan ederek marka tescillerimi aldım. Marka tescillerini aldıktan sonra hemen başladık iş akışımızı planlamaya. Sonrasında girişimlerin en çok giden şeyi para. Zamanla para bazen yer değiştirebiliyor. Olmaması durumuna istinaden. Her bir girişim aynı yoldan geçmiyor. Bazılarımız sıfırdan benim gibi, bazılarımız var olan bütçeleriyle başka şekilde ilerliyor. Günün sonunda hepimiz girişimciyiz. Sadece tecrübeleri başka. Burada durumdan hayıflanmak yerine devam ediyoruz sürece.
Ben bütün parayı körü körüne harcamaktansa var olan paraları bir şekilde geri almanın yollarını araştırdığım zaman COSGAP danışmanıyla tanıştım. Tanıştığınız zaman işler daha başka, daha hızlı, daha güzel yürüyor. Ben LinkedIn'i falan samimiyetsiz buluyorum. Ben yüz yüze tanışmayla, yüz yüze diyalogları geliştirmeyle daha iyi gideceğime inanarak bugün bile online meeting yapamıyorum. Yani internetler sorunlu, karşı tarafın anladığı çok önemli. Kendinizi anlatmak için paralıyorsunuz. Bazen insanlar dinleyemeyebiliyor. Ama yüz yüze olduğunuz zaman onları aslında denetim altında tuttuğunuzda kendinizi daha iyi anlatıyorsunuz. Herkes de hemen hemen hızlı işlerinizi halledebiliyorsunuz. Zaten bir iş akışı oluşturmuştuk. Proje danışmanlarımız aracılığıyla ben COSGAP'e başvurumu da yaptım. Bunun da sağlanması bana zamanında girdiğim STK'dan, Sivil Toplum Kuruluşu'ndan bir abimin ön ayak olmasıydı. TTK süresinde bazı patronlar da hibe almak istediler. Fakat uğraşacak vakitleri yoktu. Bu vakitlerini doğrudan projeye aktaramadılar. İşlerinden sadece ben aldım. Ar-Ge kapsamında Sakarya'da o dönem için hatırı sayılır bir hibe oluşturdum. Buradan da kendilerine teşekkür ederim. Beni desteklediler. Sağ olsunlar. Her türlü alanda ilgilendiler. Başvuru adımlarını tamamladılar. Tabii onların da projeyle alakalı bilmediği şey de bizim projenin kapsamlarıydı. Bu iş akışını da onlara anlatmanız çok önemli. O zamanlar tabii ChatGPT gibi bir alternatifimiz de yoktu. Bunları doldurduk, ettik, başvurumuzu yaptık. Başvurumuzu yaptıktan sonra COSGAP kuruluna çağrıldım. COSGAP kurulunda 2 tane yazılımcı bağımsız üniversitelerden, 3 tane kurul üyesi olmak üzere toplam sizinle beraber 6 kişi. Pandemi şartlarında bir Zoom ya da Teams toplantısı düzenleyerek projemizi anlatmaya başladık. Doğal olarak projeyle alakalı sorular soruyorlar. Bu sorulardaki içerikler genelde sizin hazırladığınız dosyalara bağlı. Bu proje danışmanları kapsamında hazırladığınız dosyalarla nelere dikkat ederek cevap veriyorsunuz gibi size soruları yöneltiyorlar. Hani siz mi hazırladınız, projeye destek aldınız mı gibisine bir soru vardı. Ben destek de aldım ama onlarla beraber ben de hazırladım dedim. Komple var ettiğimiz sistemi bir 20 dakikalık sunumla anlattık. Pandemiydi. Tekrardan altını çizeyim. Yani belki bugün şartlar değişmiştir. Biz aslında şartlara odaklanmayıp olayın özüne projeye gerçekten bu sektörde ne yapacak sorusunun cevabını da çok iyi hazırlamanız lazım. Çünkü eksikleri onlar bilmiyor. Bilinen eksiklerle bilinmeyen eksikleri de siz anlatmakla sorumlusunuz. Üyelerin sorularıyla, onların aslında soru işaretleriyle ilgileniyorsunuz. Projeyi anlatırken gerçekten ortak bir paydada buluşmasını sağlayabilmeniz çok önemli. Evet, bu değerli bir proje. Bu değerli projeyi hayata geçirmek istiyoruz'a bağlamanız lazım. Parayı veren onların ikna olması gerekiyor. Yok ben ne uğraşacağım derseniz zaten adam sizin üstünüzü çiziyor. Bu parayı harcamamam gerekiyor diye kendinize bir motivasyon yaratırsanız daha iyi oluyor. Zorluk süreçlerini de atlatabiliyorsunuz. Buradaki zorluk süreci de şöyle oldu. Evde anlattığım yetmedi. Bir kez daha anlattım. 15 dakika sonra beni tekrardan aradılar. Ya bitti toplantınız ama bir daha anlatmanızı istiyoruz. Bir yerde kesinleşemedik diye. Tabii ki de dedim. Anlatırım. Gittim orayı da anlattım. Anlamadığınız bir şey var mı dedim. Bütün oturumdaki herkese sordum. Biz anladık dediler. Bir kişinin içine sinmedi. Adama anlattıklarını söylediler. Pandemi şartları da zorlu bir şarttı arkadaş, yani hani geçtiğimiz yol da gerçekten hani en kötünün kötüsüydü, yani nedir bu 90'lı nesillerin çektiği. Anlattık, yetmedi. Ya evet dediler, okey her şeyimiz tamam dediler, ben de çıktım, yani ufaklığın doğum günüydü. Tam böyle pastadan bir daha aradılar, dediler gel. Dedim geleyim de olay ne? Yani hani neyi beğenmediniz veya sorun ne oldu? Yok dediler şurayı anlamadık. Ya yapay zekayı nasıl yapacaksın? Ya kodunu gösterdim, işlemleri yaptım, anlamasını gösterdim. Yani işleyen bir yapay zekayı gösterdiğim halde nerede bu yapay zeka sorusuyla karşılaştık. Şimdi dedim elle tutulur gözle görülür bir şey değil ki ben size göstereyim dedim. Yapay zekanın dosyasında işte burada dedim. Yani öyle bir konuşma vardı. Bu ön dosyaların tabii boyutları şu an geldiğimiz yerler yani şaka gibi. Yani dosyanın boyutunu gösterdim. İşte bak dedim dosya burada. Yani ekran görüntüsü de paylaştım artık. Hani dedim artık tamam, yani programın işleyişi belli. Olay belli. Yapay zeka bunun neresini denetliyor dediğimiz yerde bunları tamamlayabilirseniz ne ala. Tamamlayamazsanız işte benim gibi 3 kere de gidebilirsiniz. Aynı şeyleri anlattım oysaki. Yani ilk sunumda da, ikinci sunumda da, üçüncü sunumda da ve final sunumunda da ben aynı şeyleri anlattım.
Aynı şeyleri anlattım fakat işte sizin anlatabildiğiniz karşıdakinin sizi dinleyebildiği kadardır olayı gerçek oluyor. Bunlar aslında gerçeğin de sorunları. Ya karşınızdaki sizi dinledi mi? Karşıdakine kendimi ne kadar dinletebildim? Anlatmış olmam lazım ki ben artık geçtim. Hazar Bey hayırlı olsun diye beni aradılar. Teşekkür ettim onlara da. Sonuçta aldık, başardık. Şöyle, o para cebinize yatmıyor. Biz danışmanlık şirketiyle anlaştığımız için işte onlara da belli bir miktar para ödedik. Ben totalde harcayacağım bütün paranın yarısından fazlasını geri aldım. Onlarla da gittim. Hisseler oynadım. Hani burada bir yatırım danışmanlığı yapmıyorum tabii ki de. Ama yani parayı katlattırdım, işlettirdim, kenarda tutturdum. Yine kendim işte kıt kanaat dediğim olay buydu. Paranın çoğaltmanın yollarını bulmanız gerekiyor ondan sonra. Neden paranızı kör kütük harcayacaksınız? Yani asıl önemli şey bir girişimde nakit. Siz bir para harcıyorsunuz. O paranın %70'lik kısmı, yani ödeme yaptığınız aydan itibaren aslında 6 ay içerisinde hiç para yatmıyor. 6. ayın işte 1. haftasında para yatıyor. Öyle söyleyeyim. Sizin bu parayı alabilmeniz için tabii bir bulunduğunuz ildeki üniversitelerden veya devlet kurumlarından sizi denetlemeye geliyorlar. Aynı seri numarasından ürünü aldınız mı diye iş yerinize geliyorlar. İşte veya KOSGEB'de belirttiğiniz adresi arkadaşlarıma da üniversite hocası gitmiş. 16 ay boyunca benimle ilgilendi sağ olsun. Eğlenceliydi aslında. Hocayla sohbetlerimiz de güzel geçiyordu. Fırsat buldukça hala arayabileceğimi biliyorum. Bilgisayarla ekranın 2 kere denetime girmesi gerekti. Çok komikti. O da işte pandeminin uzaktan belge yükleme ile alakalı sorunları arasından geçiyorduk. Ben bilgisayarın seri numarasını falan getirdim hocam dedim. Güldü. Excel tablolarıyla çok aşırı neşir oluyorsunuz. O tablolar eksiksiz olarak sisteme yükleniyor. Yorucuydu. Onun için de yorucuydu belki bizi denetlemek. Sağ olsun. Hiç insani değerlerimizi kaybetmedik. Sürecimizi başarıyla atlattık. Akıl da verdi bazı şeylerde. Böyle burada projeyi en iyi bildiğiniz kitap neyse, en iyi bildiğiniz şiir neyse, en iyi bildiğiniz film neyse, en iyi bildiğiniz müzik neyse tam o kadar bilmeniz gerekiyor. Yani eksik bir şekilde o kadar bilmeniz gerekiyor. Daha fazla bilirseniz sizin artınıza. Son günlerde işimi yaparım, o bir ay gezeyim diyorsanız bu iş aksıyor. Süreyle yarışacaksınız. Bir süre olacak. Bir sürede aksaklıklar yaşanabilir. Karşı taraftaki insanlara ulaşamayabilirsiniz. Para verdiğiniz işletmeler işinizi yapmayabilir, yavaş yapabilir. Orada teknik aksaklıkları geçemeyebilirler. Her ihtimali düşünüp ya bizim 4 ayımız var, 6 ayımız var denetime, haddinden fazla aksıyor. Yaşayanı gördüğüm için söylüyorum. Ben aksine en başlarda harala gürele girip son günlerde ya ne yapmıştık deyip şöyle bir bilgisayara bakıp evet bunu yapmışım dediğim adamdım. Ben bendim yani. Yine bir şeyi kaybetmedim. Doğal olarak benim bu süreçlerim çok rahat geçti. Ama benle beraber aynı anda iptal olan süreçteki toplantıyı da anlatayım. Ahmet değil. Ahmet abi gitmiş projeyi anlatmış. Beğenmişler. Çok yararlı demişler. Biz çok beğendik demişler. O dedi tamam. Okey biz bundan sonra rahatız. Kahveler, çaylar içilmiş. Yani çok da güzel. Samimi bir ortam kurulmuş. Gelmiş bir tanesi ya ben şurasını anlamadım bunu anlatır mısınız buraya sunum projeye bunları yazmışsınız sanırım gibisine bir şey oldu. Evet onları ayarlarız, onlar teknik detaylar, ben şimdi onların detaylarını size yine veririm falan yaparken oldu demişler, teşekkür ederiz, reddedildi. Yani balık sırtında her şey. O kadar kuvvetli bir projeydi ki o dönem çıksaydı yıkacaktı ortalığı. Yani bangır bangır gelen bir projeydi. O projede saygıyla andığımız, kıymet verdiğimiz, yazılımında benim geliştirdiğim bir projeydi. 2 tane uç örnek var. Yani biri desteği almış, birisi alamadı. Bana aşağıda da yani sizin de karşılaştığınız sorunlar varsa, duyumlarınız varsa lütfen söyleyin. Her biri benim için kıymetli olacak. Okumak çünkü bilmek bu devirde güzel hissettiriyor. Yapay zekaya karşı dik duruş olarak öğrenme fonksiyonumuzu hala devam etsin istiyorum. Beni de bilgilendirirseniz sizin süreçleriniz hakkında çok hoşuma gider. Yolda öğreniyorsunuz çoğu şeyi. Etrafınız kalabalık da olsa siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu tamamen sizin modunuzu belirliyor. İlk başta bir girişim kurulurken
Yalnız kalsanız da yalnız başıma bir yola çıktım. Yalnız başıma yolda tanıştığımız insanlarla hayatımız kolaylaştı ya da zorlaştı. Modu sağladıktan sonra da zaten gerisi de kolay geliyor. Sizin dışınızdaki insanlar sizi baltalamaya çalışıyor çoğunlukla. Bunlardan tecrübeler çıkaramıyorsunuz. Tamamen yola çıkmayla karşılaşıyorsunuz. Yola çıkmayacağız da ne yapacağız günümüzün şartlarında? İsteğimiz doğrusuna veya bir hayalimiz varken nasıl davranacağız bunu bilemiyoruz. Yolda öğreniliyor süreç. Tabii ki de herkesin yolu kendine. Günümüzde herkes aynı şartlardan geçmiyor. Yaşadığımız zorluklar bizi ilgilendiriyor. Düşüncelerimiz var, hayallerimiz var. İnsanız. Neticede hayal ediyoruz. Bir şeyler kurguluyoruz. İşler hep yokuştan geçiyor. Sadece siz yaşamadınız, yalnız değilsiniz. Merak etmeyin. Bir şekilde düzelecek, düzeliyor. Sabır, yılmama, azim, devam. Yani benim hep kendime sorduğum 2 soru var. Ben ne kovalıyorum, ne inşa ediyorum? Ben hep bunu soruyorum kendime. Geri geliyor buradan güç buluyorum. Geri geliyor karamsarlığa düşüyorum. O yüzden burada elimden geldiğini size anlatmaya çalışacağım. Belki yollarımız dediğim gibi başında da söylediğim gibi kesişir. Hepimiz birbirimize yardım ederiz aslında günün sonunda. Benim de sizden gelecek olan yorumlarda ihtiyacım olan şey motivasyondur belki. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.